Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz direnç antrenmanının belki de en çok arzulanan sonucu. Kas büyümesi, yani hipertrofi. Bu bölümde tartışacağımız kilit soru şu: kaslarımızın büyümesi için uydu hücreleri adını verdiğimiz kas kök hücrelerinin devreye girmesi mutlak bir şart mıdır? Yoksa bu süreç onlarsız da en azından bir noktaya kadar işleyebilir mi? İşte bu meseleyi mevcut bilimsel kanıtlar ışığında ele alacağız. Ben anlamlı ve kalıcı bir kas büyümesinin uydu hücreleri olmadan pek de mümkün olmayacağını savunacağım. Ben ise kas büyümesinin uydu hücrelerinden bağımsız da gerçekleşebileceğini, yani bu hücrelerin rolünün önemli olduğunu kabul etmekle birlikte vazgeçilmez bir ön koşul olmadığını düşünüyorum. Benim pozisyonum aslında oldukça net. Kas hipertrofisi temelde bir adaptasyon ve onarım süreci. Bir kas lifi büyüdükçe daha fazla protein sentezlemek için daha fazla yönetim merkezine, yani miyonükleosa ihtiyaç duyar. Peki bu yeni yönetim merkezleri nereden geliyor? İşte kaynaklara göre ana kaynak uydu hücreleri. Egzersiz bu kök hücreleri uyandırıyor, onlar da çoğalarak hem hasarı onarıyor hem de mevcut kas lifleriyle birleşip onlara yeni çekirdekler, tabiri caizse bağışlıyor. İnsanlarda yapılan çalışmalar da bu tabloyu destekliyor. Direnç antrenmanı sonrası kas büyümesi ne kadar fazlaysa, uydu hücre aktivitesinin de o kadar arttığını görüyoruz. Bu güçlü ilişki, onların bu süreçteki merkezi rolünü açıkça gösteriyor bence. Bu noktada farklı bir açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Uydu hücrelerinin bir rolü olduğu kesin, evet, ama olayın merkezinde onlar mı var? İşte orası biraz tartışmalı. Hipertrofi dediğimiz süreç aslında öncelikli olarak mevcut kas çekirdeklerinin protein sentez kapasitesini artırmasıyla başlar. Yani içerideki mevcut emir komuta zincirinin daha verimli çalışmasıyla. Kaynaklarda da yer alan hayvan deneyleri bu fikri epey güçlendiriyor. Mesela uydu hücrelerinin %90'ından fazlasının işlevsiz hale getirildiği farelerde bile kaslar aşırı yüke maruz bırakıldığında hatırı sayılır bir büyüme elde edilebildi. Bu bize ne söylüyor? Kas büyümesi doğrudan kas hücresinin içindeki inşaat şefi diyebileceğimiz ACT-mTOR-C1 sinyal yolunun devreye girmesiyle de tetiklenebiliyor. Yani denklemde uydu hücrelerinden başka çok güçlü oyuncular da var. Söylediğiniz hayvan deneyleri önemli, doğru. Fakat burada bir ayrım yapmamız gerekmiyor mu? Yani hayvanlarda gözlemlenen bu kısa vadeli, biraz da zorlanmış büyümeyle bir insanda yıllar içinde hedeflenen kalıcı kas gelişimini aynı kefeye koyabilir miyiz? Kaynaklar, uydu hücreleri olmadan elde edilen büyümenin bir tavanı olduğunu, bir noktadan sonra devam edemediğini ima ediyor. Hatta bu durumun en net görüldüğü yerlerden biri de yaşlanma süreci. Yaşlı bireylerde kas kazanımının zorlaşmasının temel nedenlerinden biri, egzersize karşı azalan, körelmiş uydu hücre yanıtı. Eğer bu hücreler bu kadar kritik olmasaydı, yaşa bağlı bu düşüş neden bu kadar belirgin olsun ki? Ayrıca her antrenmanda oluşan mikro hasarın onarımı da büyük ölçüde bu hücrelerin sorumluluğunda. Onlar olmadan kas kendini nasıl verimli bir şekilde yenileyip bir sonraki antrenmana daha güçlü girebilir? Bu güçlü bir argüman, anlıyorum. Fakat şu noktayı da gözden kaçırmamak lazım. Korelasyon her zaman nedensellik anlamına gelmez. Yani egzersiz hem mevcut çekirdekleri hem de uydu hücrelerini aynı anda uyarabilir, bu birinin diğerinin mutlak nedeni olduğu anlamına gelmek zorunda değil. Hatta daha çarpıcı bir örnek vereyim, vücudun doğal olarak kas büyümesine fren koyan bir sinyal olan mayostatinin ilaçla bloke edildiği çalışmalara bakalım. Bu deneylerde uydu hücrelerinin katılımı çok az olmasına rağmen devasa bir kas büyümesi gözlemleniyor. Bu da bize asıl anahtarın uydu hücrelerinden ziyade büyümeyi baskılayan bu negatif sinyalleri ortadan kaldırmak olabileceğini göstermiyor mu? Ayrıca insanların antrenmana verdiği farklı yanıtlar var. Hani aşırı yanıt verenler ve yanıt vermeyenler diyoruz ya. Aradaki farkı sadece uydu hücre sayısıyla açıklayamayız. Kaynaklar, protein üreten fabrikalar olan ribozomların yapıvı, yani ribozomal biyogenez gibi başka hücresel kapasitelerinde bu farkta kilit rol oynadığını belirtiyor.
Özetle ben delillerin şunu gösterdiğini düşünüyorum. Özellikle fizyolojik sınırlar içinde uzun vadeli ve anlamlı bir kas gelişimi hedeflendiğinde uydu hücreleri merkezi bir rol oynar. Kas lifine yeni çekirdekler ekleyerek ve onarım süreçlerini yöneterek büyümenin hem sınırını hem de sürdürülebilirliğini belirlerler. Bu yüzden benim için evet vazgeçilmezdirler. Ben ise şöyle özetleyeyim. Kas büyümesinin uydu hücrelerinden bağımsız işleyen çok güçlü hücresel mekanizmalara sahip olduğu açık. Mevcut çekirdeklerin kapasitesi ve anabolik sinyal yollakları hipertrofiyi tek başına başlatabilir. Uydu hücrelerinin rolü bu süreci destekleyen, optimize eden ve belki de maksimum potansiyele taşıyan çok önemli bir faktördür ancak mutlak bir ön koşul değildir. Çok daha karmaşık, çok katmanlı bir süreç. Belki de uydu hücrelerinin rolü, hedeflenen büyümenin boyutuna, süresine ve hatta kişinin genetik yapısına göre değişiyordur. Bu biyolojik bilmece, kaynaklarda daha derinlemesine incelenmeyi bekleyen pek çok sırrı barındırıyor.